Eğer balıkçılık dünyasına adım atmak isterseniz ilk önce ekipman seçimiyle boğuşursunuz. Doğru seçimi yapmak balıkçılık deneyiminizi büyük ölçüde etkileyebilir. Bir olta kamışını tanımlayan ve performansını etkileyen birçok özellik var. Bunları sayacağım. Ancak en önem vermeniz gereken noktalar olta kamışıyla atışlarda ve çekişlerde yemin nasıl kontrol edildiği ve balık ısırdığında bu hissiyatı size nasıl aktarabildiği ve kancayı balığın ağzına nasıl taktığınızdır. Öncelikle ağırlık konusu. Bir olta kamışının ağırlığı belirli bir misina veya yem ağırlığını tam olarak yüklendiğinde ne kadar büküleceğini ifade eder. Bir nevi kamışın genel hafifliğini de belirtir. Uzun süreli kullanımlarda bu çok önemli. Hafif kamışlar balığın ısırıklarını hissetmek için daha hassastır. Ama çok fazla baskı uygulandığında özellikle uç kısımları daha kolay kırılabilir. Olta kamışlarının belirli yem türleri ve balık türleri için ne kadar dayanıklı olacağını da ifade eder. Bu nedenle ultra light'tan yani çok hafiften ultra heavy'ye yani çok ağıra kadar farklı ağırlık sınıflandırmaları kullanılabilir. Bir de misina ağırlığı veya misinanın çektiği ağırlık özelliği var. Bir olta kamışı ideal olarak kullanılması gereken misina çekerine göre de sınıflandırılabilir. Belirtilen güçten daha fazla veya daha az bir misina kullanıldığında kamışın aksiyonu veya gücü değişebilir. Çok daha güçlü bir misina kullanmak misina kopmadan kamışın kırılmasına neden olabilir. Çok hafif çekerli bir misina kullanmak kamışın tam olarak esneyemeyeceği için misinanın çok erken kopmasına yol açabilir. Yem ağırlığı ise bir kamışın desteklemek için tasarlandığı yem ağırlığına göre tanımlanır. Belirtilen yem ağırlığından daha hafif ya da daha ağır yemler kullanmak kamışın doğru aksiyon vermesini engelleyebilir, kamışa zarar verebilir ve hatta kırabilir. Aksiyon demişken kamışın uzunluğu boyunca maksimum esnemesinin nerede gerçekleştiğini ve ne kadar hızlı bir şekilde orijinal konumuna döndüğünü tanımlar. Orta, yavaş veya hızlı olabilir. Olta kamışının baskı uygulandığında ne kadar büküldüğü önemli ve tabii ne kadar hızlı bir şekilde tekrar düzeldiği de önemli. Burada 3 farklı temel aksiyon var. Hızlı, orta ve yavaş. Bunların araları da olabilir. Hızlı aksiyon dediğimiz kamışların sadece üstten 1/3'lik kısmı veya daha azı bükülür. Bu tür kamışlar büyük balık avı veya yosunlu bölgelerde balık tutmak için idealdir. Kancayı daha hızlı bir şekilde balığın ağzına takmanıza olanak tanır. Özellikle tek kancalı yemlerle yapılan avlar için hızlı aksiyonlu kamışlar tercih edebilirsiniz. Orta aksiyon kamışın üst yarısını büker. Hem küçük hem de büyük balık türleri için iyi kontrol ve kanca takma olanağı da sunar. Geniş bir yelpazede farklı balık türleri ve avlanma koşulları için kullanabilirsiniz. Yavaş aksiyonda ise kamışın tamamı ya da tamamına yakını bükülür. Genellikle küçük balıklar için kullanılır ve balığın daha iyi mücadele etmesini sağlar ve bu da avın keyfini arttırır. Ayrıca kancanın da balığın ağzından çok kolay çıkmasını engeller. Özellikle üçlü kancalı yemlerle yapılan avlar için tercih edilebilir. Çünkü yavaş aksiyon balığın yemi daha iyi yutmasını, daha iyi ısırmasını sağlar. Genellikle kullanacağınız yem türü sizin seçmeniz gereken kamışın aksiyonunu belirliyor. Olta kamışlarının gücü veya ucundan ağırlık kaldırma yeteneği kamışı bükmek için gereken kuvvet miktarıdır. Ultra hafif, hafif, orta, orta ağır, ağır, ekstra ağır gibi sınıflandırmaları var. Bu genellikle bir olta kamışının bükülmeye karşı direncini gösterir. Bu size belirli balık türleri veya boyutları için hangi tür olta kamışının en uygun olduğunu gösterecektir. Mesela ultra hafif kamışlar daha küçük balıklar ve daha hafif yemler için ideal. Medium güçteki kamışlar daha çeşitli balık türleri için kullanılabilir. Heavy, ağır veya extra heavy, çok ağır kamışlar daha büyük balıklar ve daha ağır yemler için tasarlanmıştır. Yakalamak istediğiniz balığa uygun güçte bir kamış seçmek çok önemli. Çok ağır bir kamışla küçük balık yakalamak pek keyif vermez. Çok hafif bir kamışla büyük bir balığı yakalamak keyiflidir ama zor olabilir ve malzemenin kırılmasına veya balığın kaçmasına da neden olabilir. Olta kamışlarının sertliği kamışı bükmek için ne kadar kuvvet gerektiğini anlatır. Kamışlar ne kadar sertse o kadar az esnektir. Hafif yemlerle atış doğruluğunu azaltır ama kancayı takma için yardımcı da olur. Çok sert bir kamış balığın ağzından kancanın çıkmasına neden olabilir mesela. Olta kamışları tabandan uca doğru incelirler. Buna konik tasarım denir ve bu şekil olarak da ifade edilir. Parça sayısı olta kamışlarının kaç bölümden oluştuğunu gösterir. Tek parçalı, 2 parçalı olabilirler. 3 parçalı olanları da vardır ve teleskopik kamışlar dediğimiz iç içe geçmiş çok parçalı kamışlar da mevcuttur.
mevcuttur. Bu taşıma kolaylığını etkiler. Mesela tek parçalı kamışlar ve iki parçalı kamışlar taşınması zor olan olta kamışlarıdır. Çok parçalı modellerde, yani teleskopik modellerde hassasiyet ve güçte kayıplar mutlaka olur. Olta kamışının denge noktası en ideal tutma yeridir ve bu hissiyatın olumlu ya da olumsuz şekilde etkilenmesine neden olur. Olta kamışlarının uzunluğu daha uzağa atış yapmanızı sağlar ve balıkla mücadele yeteneğinizi arttırır. Hedefe ulaşmak için uzun kamışlarla daha az çaba harcarsınız. Balıkla mücadele ederken daha fazla kaldıraç sağlarsınız. Misinayı daha hızlı toparlarsınız ve uzaktan kancayı balığın ağzına daha iyi takarsınız. Şok emici bir etkisi vardır ve balığı çekerken daha fazla kontrolünüz olur. Daha büyük yemler ve daha büyük balıklar için açık alanda, sahillerde uzun kamışlar kullanılır. Daha kısa kamışlarsa daha fazla kontrol ve manevra kabiliyeti sunar. Bunlarla genelde tekneler gibi dar alanlarda avlanmak idealdir. Seyahat için daha pratiktir. Özellikle teleskopik modeller. Genelde kullanılan olta kamışının boyunuzdan uzun olmaması gerektiği söylenir. Ama günümüzde daha uzun olta kamışlarının avantajları da yadsınamaz, pek çok kişi tarafından kabul görüyor. Olta kamışları tabandan uca doğru çapından azalır. Buna koniklik denir. Bu kamışın neresinde daha az malzeme kullanıldığı ve dolayısıyla da daha fazla büküldüğü ile ilgili bir durumdur. Koniklik oranı değiştirilerek kamışın aksiyonu değiştirilir. Bu esneme noktası kamışın aksiyonunu etkiler. Olta kamışlarında tepkisellik önemli. Kamışın yük altında esneme ve enerjiyi depolayıp atış sırasında bu enerjiyi serbest bırakma yeteneğidir. Hızlı ve tutarlı enerji depolayan ve serbest bırakan olta kamışları daha verimli ve daha doğru atışlar demektir. Kamışın atıştan sonra ne kadar sürede titreşimi durdurup normal haline döndüğünü kurtarma ölçer. Daha hızlı aksiyonlu kamışlar daha hızlı toparlanır. Bu atış mesafesini etkileyen bir nokta. Kamışın su altındaki yem hareketlerini hissedebilme yeteneğine hassasiyet diyoruz. Genelde grafit kamışlar daha hassas oluyor ve su altındaki yem hareketlerini daha kolay hissetmenizi sağlıyor. Ve bir de pek çok insanın özellikle olta kamışı satın alırken ilk sorduğu kısım kırılganlık. Kamışın ne kadar kolay kırılabileceğini gösterir. Genellikle yüksek kaliteli kamışlar daha hassas oldukları için daha kırılgan olabilirler. Bu dikkate alınması gereken bir özelliktir. Evet arkadaşlar, gördüğünüz, dinlediğiniz gibi olta kamışı seçerken dikkate almanız gereken birçok faktör var. Umarım doğru kamışı seçmenize yardımcı olabilecek bilgiler vermişimdir. Özellikle başlangıç seviyesinde olanlar öncelikle hangi balık türüne odaklanmak istediğini belirlemeli. Daha sonra da bu balık türüne uygun aksiyon ve güce sahip, taşıması kolay bir kamış düşünmeli. Umarım bu bilgiler size bir değer katmıştır ve bu video bir beğeniyi hak etmiştir. Aklınıza takılan başka sorular varsa lütfen çekinmeden yorumlara yazın. Umarım kanala abone olmayı da düşünürsünüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize rast gelsin.